Wuhan, Çin Çernobil'i olur mu? Çinlilere ırkçılık mı yapılıyor? Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike virüs değil. Geçtiğimiz yıla damga vuran HBO'nun mini dizisi Çernobil, tüm dünyada büyük yankı uyandırmış, yıllar önce yaşanan felaket, dizinin sarsıcı hikayesi sayesinde Sovyetlerin işlediği bu insanlık suçunu etik açıdan bir kez daha tartışma haline getirmişti. Sovyetlerin sosyalist sistemine hala saygı duyanlar diziyi şiddetle eleştirirken daha kalabalık bir grupsa Sovyetlere öfke kusmuştu. Söz konusu dizinin üzerinden bir yıl geçti ve dünya şu anda Çernobil'i akıllara getiren yeni bir kıtalar arası krizle karşı karşıya. Evet, koronavirüsü. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünya genelinde yayılım gösteren bir virüs. Dünya Sağlık Örgütü henüz küresel anlamda tehdit özelliği taşımadığı açıklamasını yapsa da milyonlarca insan şimdiden fazlasıyla gerilmiş durumda. Kendi ülkelerinde huzurla yaşayan insanların hiçbir şey yapmadıkları halde böylesine ölümcül bir tehlikeyi gündemlerine almaları akıllara Sovyetlerin Çernobil felaketini getiriyor. Peki Çin'e duyulan öfkenin kaynağı ne? En azından bizim ülkemiz için virüsün ortaya çıkış nedeni olarak gösterilen yarasa, fare, köpek, yılan gibi hayvanların pazarlarda satılarak tüketilmesi denilebilir. Çin'e karşı ırkçılık tartışmalarının yapıldığı bu ortamda gözden kaçırılan bir şey var. Dünyada devasa boyutlara ulaşan protein tedariki sorunu. 3,7 milyara ulaşan dünya nüfusunun tahmini günlük protein ihtiyacı 202 milyon ton olarak gösteriliyor. Sorun da tam olarak burada baş gösteriyor. Bugün dünyada milyarlarca insan biftek, kuzu eti gibi pahalı proteinlere ulaşamıyor. Haliyle bizim görmeye bile katlanamayacağımız şeyleri tüketme yoluna gidiyorlar. Afrika ve Asya'da insanların böcek tüketmeleri keyfi bir şey değil. Bu noktada videoyu kapatırken iki haklı soru sorulabilir. Birincisi, Asyalıların kontrolsüz şekilde nüfus artırımına gitmeleri bu sonucu doğurdu. Planlama yapmakta geç kaldılar mı? İkincisi ise bizim ülkemiz için. İnsanlığın sınırlı kaynaklarla yüzleştiği bu süreç içerisinde nüfus artışına gitmek ne kadar mantıklı? Üstelik et ürünü olarak sadece kırmızı ve beyaz etin tüketildiği Türkiye'de, gelecekte olası bir protein krizinde et konusunda çok seçici olan biz Türkler ne yapacağız? Merhaba, Aydınlat Beni kanalı güncel gündem içeriklerini tarafsız ve eğlenceli bir bakış açısıyla sizlere sunmaya çalışacak. Dünya ve Türkiye gündeminde neler olup bittiğini yorulmadan öğrenmek için lütfen kanalımıza abone olun.